Selamlar. Sağlığınızın ve umudunuzun hep iyi olması, güzel olması, ülkemizden ve geleceğimizden beklentimizin de hep ayakta olması dileğiyle bu videoya başlıyorum. En başta şunu söyleyeyim, video biraz uzun olabilir. Açıklama kısmında hem dakikaları hem de konu başlıklarını vereceğim. Size uzun gelen kısımları atlamak isterseniz ilgi duyduğunuz ve istediğiniz konunun başındaki dakikaya tıklayarak o bölümü izleyebilirsiniz. Ben bütün videolarımda bunu yapıyorum. Uzun süredir biliyorsunuz KGM Torres EVX ısı pompası tartışmalarıyla gündemdeydi. Benim de çok merak ettiğim bir araçtı, deneyimlemek istediğim bir araçtı daha doğrusu. Ancak Bodrum'da bulunduğum yerde bir bayisi olmadığı için İzmir ve Denizli'yi aramıştım. Onlardan araç istemiştim deneyimlemek için ancak bana olumlu bir geri dönüşleri olmadı. Çok yakın zamanda da Bodrum'a bir bayi ve servis açtı KGM. Ben de bunun üzerine KGM'nin Bodrum bayi ve servisini aradım. YouTube kanalımın olduğunu, deneyim ve test sürüşü yapmak istediğimi ve bunu da kanalımda paylaşmak istediğimi ilettim. Bana aracı veremeyeceklerini ancak belirlenmiş olan bir güzergahta yanımda bir görevliyle test sürüşü yapabileceğimi belirttiler ve çekim de yapabileceğimizi belirttiler. Hem Torres EVX'i incelemek hem de bu ısı pompası ile ilgili görüşlerimi iletmek için tamam dedim. Sonra bayiye gittim. Oradaki çalışan arkadaşlar bana çok ilgili de davrandılar aslında. Çok sıcak da davrandılar. Ancak genel merkezin kararı gereğince video çekimi için yazılı izin alınması gerektiğini belirttiler. Ben de tabii ki haliyle bağımsız bir şekilde inceleme yapmak istediğimi, yazılı izinle bir video çekimi yapamayacağımı söyledim. O yüzden video çekimi yapmadan testi yapacağımı söyledim. Oradaki arkadaşların bir suçu yok tabii ki, yani onlar sonuçta kendilerine iletilen şeyleri söylüyorlar. Ama aslında benim gibi bağımsız kendi kanalında bunu yayınlamak için isteyen kişilere aracın verilmesi kadar doğal bir şey yok. Bu aslında firmanın da yararına olur. Tesla'da örneğin yanınıza hiç kimseyi vermeden test sürüşüne gönderiyorlar. İşte ben burada Kia'ya gittim. Kia aracı verdi. Bütün bir gün bende kaldı araç. Bilmiyorum ama firmanın iletişimle ilgili bu tür kaygıları aşması gerektiğini düşünüyorum. Bu videoda ilk önce firmanın bu ısı pompası tartışmalarındaki tutumunu, çelişkilerini değerlendirmeye çalışacağım. Kendi fikirlerimi ileteceğim. Aynı zamanda Torres EVX aracıyla ilgili yaptığım test sonucundaki edindiğim fikirleri, araçla ilgili görüşlerimi aktaracağım. Son olarak da videonun sonunda ısı pompası gerçekten çok zorunlu mudur, gerekli midir, değil midir, ne kadar menzile katkısı olmaktadır gibi konularda kendi araştırmalarıma göre size görüşlerimi aktaracağım. Öncelikle şunu belirteyim ki ben firmanın bu süreci iyi yönetemediğini düşünüyorum. Bence en başta şunu yapabilirdi firma yetkilileri. Müşterilerinin gönlünü almak babında bir ısı pompasının bedeli ne kadardır? Örnek veriyorum 1000 euroysa ya 40.000 liralık herkese, satın alan herkese DC şarj hediyesi ver. Örnek veriyorum veya başka bir çözüm bul. Ama muhakkak ve muhakkak özür dilenerek müşterilerinden gerçek bilgilerin bundan sonra verileceğini belirtmesini ben daha doğru bulurdum. Öyle olsaydı daha iyi olurdu. Şimdi gelelim basın açıklamaları ve YouTube'da bazı kanallarda Nihat Bey'in ve firma yetkililerinin yaptığı açıklamalara bir bakalım. Çelişkili noktaları değerlendirmeye çalışalım. Özellikle son paylaşımlarda bunun kalorifer ısı pompası olduğunu belirtiyorlar. Halbuki baktığımızda uluslararası literatür de dahil olmak üzere böyle bir terim yok. Artık bilgiye ulaşmak çok zor değil ki zaten. Yani hem kirli bilgiye internette ulaşabiliyorsunuz hem de doğru siteler üzerinden bakarsanız doğru bilgiye ulaşmak çok kolay artık. Kalorifer ısı pompası diye bir teknik terim bakın hiçbir yerde yok. Firmanın kullanıldığını söylediği Webasto marka HVH diye geçen, yani High Voltage Heater diye geçen ürünün Türkçe çevirisi de zaten yüksek voltajlı ısıtıcı. Sadece Webasto değil, başka markalarda da var yüksek voltajlı ısıtıcı. Hatta girin Alibaba'da bile satın alabiliyorsunuz. Çok benzerini satın alabiliyorsunuz. İlk başta ısı pompası olmadığı söylemi sonrasında hayır araçlarımızda ısı pompası var denildi. Hatta tip onay
onay belgesinde de bunun olduğu belirtildi. Ama böyle bir onay belgesi gösterilmedi. Gösterilen belgede de ısı pompası terimi hiç yok. Yani kamuoyuna tip onay belgelerinde ısı pompası olduğuna dair bir belge de sunmadılar. Sonrasında kalorifer ısı pompası denildiği belirtildi. Ama bakın ilk basın açıklamasına bakın. Kalorifer ısı pompası değil, ısı pompası var diyorlar. İlk reklamlarına özellikle bakın. KG-Metores EVX'in ısı pompalı olduğu belirtiliyor. Yine bir başka çelişkiden bahsedeyim. Avukat Çağdaş Bey'in YouTube kanalında Nihat Bey ile bir röportajı yayınlandı. Orada avukat Çağatay Bey kendi aracının şase numarasıyla KGM'nin global sitesinden kontrol ettiğini ve kontrol ettiğinde heat pump karşılığında, ısı pompası karşılığında ısı pompası olmayan ifadesinin geçtiğini videoda da gösteriyor. Hem de KGM'nin global sitesindeki kontrolde de heat pump karşılığında non-heat pump, ısı pompasız ifadesi yer alıyor. Yurt dışındaki KGM resmi sayfalarına baktığımızda da ısı pompası satılan araçlarla ısı pompalı satılan araçlardaki farkı görebiliyoruz. Hatta çelişkilerden bir tanesi şu. Nihat Bey diyor ki ısı pompasına göre daha pahalı bir sistem diyor. Yani zaten hani ısı pompası diyordunuz. O zaman niye ısı pompasına göre daha pahalı bir sistem diyorsunuz? Ki örneğin KGM'nin Almanya satış sitesine, resmi sitesine baktığımızda ısı pompalı satış fiyatının çok daha pahalı olduğunu görüyoruz. Yani Nihat Bey'in söylediği gibi ısı pompasından daha pahalı bir sistem olmuş olsa o zaman ısı pompalı olan KG-Metores EVX'in daha ucuz olması gerekirdi. Eksik, hatalı ve yanlış bilgilerin olduğunu söyledim ya. Mesela yanlış bilgilerden bir tanesi. Kim verdi o bilgiyi bilmiyorum Nihat Bey'e. Ama diyor ki Tesla ve TOG diyor -10'un altında diyor çalışmaz diyor. Ya öyle bir şey yok ki. Yani bunun için teknik bir eleman olmanıza bile gerek yok. Tesla ve TOG'un sistemleri -10'un altında da çalışmaktadır. Hem PTC hem ısı pompası. Şunu dese anlarım. Isı pompası -10'un altında PTC'lerden veya yüksek voltajlı ısıtıcılardan daha verimli olamamaktadır. -10 derecenin altında ısı pompasının verimliliği düşmektedir dese anlarım. Ama diyor ki çalışmamaktadır diyor. Diğer araçların %100'e kadar şarj olmadığını, %90'da şarjı kestiğini söylüyor. Böyle bir bilgiyi Nihat Bey'e kim veriyor bilmiyorum ama ekibini kesinlikle gözden geçirmesi gerekiyor bence. Çünkü %90'da şarj kesme diye en soğuk havada bile öyle bir durum yok yani. Onlarca, yüzlerce video bulabilirsiniz. Hatta kendiniz deneyebilirsiniz. Erzurum'da gidin -10 derecenin altındaki bir sıcaklıkta şarj edin bakalım %90'dan sonra kesiyor mu? Yine çelişkili şeylerden bir tanesi de Kore'de satılan ürünlerdeki sistemin ısı pompası olmadığını söylüyor. Bu da çok çelişkili bir ifade. Çünkü Kore'de satılan ürünlerde ısı pompalı KG-Metores EVX'in satıldığını çok rahatlıkla kendiniz görebilirsiniz. Batarya ön ısıtmasına gerek olmadan aracın en yüksek maksimum güçte şarj edilebileceğini söylüyor. Oysa ki kullanıcıları da bilir ki örneğin evinizden çıktınız, aracı çalıştırdınız, havada çok soğuk, direkt şarj istasyonuna gidin bakalım en yüksek güçten maksimum şarj alabiliyor musunuz? Böyle bir şey mümkün değil. Bataryanın optimum bir sıcaklıkta olması gerekiyor. Bataryanın ön ısıtma yapılamadığı araçlarda da belli bir süre bataryayı ısıtmak için araçta bulunan sistem, ısı pompası ise ısı pompası sistemi, PTC ise PTC sistemi, yine KG-Metores EVX'te olduğu gibi yüksek voltajlı ısıtıcı ise yüksek voltajlı ısıtıcı sistemi devreye girerek bataryayı optimum sıcaklığa getiriyor ve o şekilde batarya maksimum şarjını almaya başlıyor. Yine yanlış ifadelerden bir tanesi, diğer araçlarda soğuk havalarda batarya ısıtması olmadan AC ve DC şarj yapılamadığını söylüyor. Halbuki böyle bir durum yok. Düşük güçte de olsa şarj edilebilir. Yani aracınızı götürün, şarj istasyonunda şarja takın, şarjı alabilirsiniz. Isı pompası olan araçta da şarj alırsınız, olmayan araçta da şarj alırsınız. Ancak ilk başta düşük güçte şarj alırsınız. Bu KG-Metores EVX için de geçerli. Yine basın açıklamasından bir ifadeye bakıyoruz. KG-Metores EVX'te aracı ısıtmadan direkt çalıştırabileceğinizi, şarj alabileceğinizi falan belirtiyor. Yani bizim araçlarda veya diğer elektrikli araçlarda direkt sürüşe başlayamıyor musunuz? Motoru mu ısıtıyorsunuz? Yani çok tuhaf söylemler. Firmanın bu söylemlerini gözden geçirmesi gerekiyor bence. Yani bu kadar çok çelişkili, hatalı
hatalı ve eksik söylemler olmaması gerekiyor çünkü. Motor çalıştığında motorun ısınması için bekleme süresi yoktur deniliyor KG Motor S EVX'te. Diğer araçlarda bekliyor muyuz motorun ısınması için? Öyle bir şey yok. Yine yanlış bilinen şeylerden bir tanesi. Diğer bataryalar %100'e kadar şarj edilemez deniliyor. Hayır, öyle bir şey yok. NMC bataryalarda %100'e kadar şarj edilebilir. LFP bataryalar da %100'e kadar şarj edilebilir. Sadece %100 şarj durumunda hem LFP bataryaların hem de NMC bataryaların uzun süre tutulmaması gerekir. Uzun süre bataryalar %100'de tutulursa NMC bataryalarda da LFP bataryalarda da bataryada stres oluşumu olmakta ve zarar görmekte. NMC bataryalarda bu daha fazla zarara neden olurken LFP bataryalarda daha az zarara neden olur. NMC bataryalar birim alanda daha yüksek enerjiye sahiptir. LFP bataryalar birim alanda daha az enerjiye sahiptir. Avukat Çağatay Bey'in videosunda Nihat Bey diyor ki bizim bataryalarımızın garantisi %95 kapasiteye düştüğünde devreye girer diyor. %95'e düştüğünde gelsinler diyor, hücrelerini değiştiriyoruz diyor. Aynı konuşmanın devamında ise eğer bataryaları %100 şarj olmazsa gelsinler diyor. Zaten bataryanın kapasitesi %80'e de düşse, %70'e de düşse %100'e kadar şarj olur. Yani örneğin bataryanın kapasitesi 50 kWh diyelim ki ve 45 kWh'e düştü kapasite diyelim ki. 5 kW'lık batarya kısmı bozuldu diyelim ki. 45 kW'lık batarya kaldığında %90'a düşmüş oluyor kapasitesi 50 kWh'lik bataryanın. Peki %90'a kapasite düşüyor ama %100'e kadar şarj olmuyor mu araç? Tabii ki oluyor. Yani birbirinden çelişkili bir açıklama. Eğer bataryanın kapasitesinin %95'e geldiğinde garantinin, yani bu 10 yıl 1 milyon kilometre garantisinin devreye girdiğini söylüyorsa muhteşem bir şey. Hemen hepimiz gidelim KG Motor S EVX alalım. Hiçbir yerde de bunu ifade etmiyor ama. Ben söylemlere bakmam. Garanti belgesinde yazana bakarım. Ben firmanın sitesindeki yazanlara bakarım. Firmanın sitesinde bakın bakalım 10 yıl 1 milyon kilometre garantili diyor. Peki yüzde kaç kapasiteye kadar bunu sağlıyor? Onu yazıyor mu? Hayır. Yazmıyor. Hiçbir yerde yazmıyor. Baktım bulamadım. Tesla'nın sitesine girin. Bakın yazıyor. Diyor ki bataryamızın kapasitesi diyor %70'in altına düştüğünde diyor garanti devreye girer diyor. Yani %100 şarj olmama durumu diye bir şey yok zaten. Nihat Bey diyor ki BYD'de bile diyor bu tipte bir batarya yok diyor. Halbuki biliyoruz ki BYD'nin şu anda Türkiye'de satılan araçların hepsinde bu batarya var. LFP batarya var. BYD'de de LFP batarya kullanılıyor. Yine çelişkili ve yanlış ve hatalı bilgilerden bir tanesi de şu: Otomobil Gazetesi'nin YouTube kanalı var. Orada da bir ifadesi var Nihat Bey'in. Diyor ki muadilleri içinde diyor en yüksek menzile sahip olan araç diyor bizim aracımız diyor. En yüksek menzile sahip olan araç, muadilleri içinde söylüyorum, KG Motor S EVX değil. Zaten söylenilen şeylerin muhakkak bir belgeye, bilgiye veya teknik veriye dayanması gerekiyor. Bu söylenilen veriye dair bir teknik veri var mı elimizde? Hayır, yok. Başka hatalara bakalım. Şasi numarasıyla aracın kontrol edildiği kısımda aracın motorunun 150 kWh olduğu belirtiliyor. Halbuki baktığımızda diğer bütün belgelerde aracın motorunun 152.2 kW'lık olduğu görülüyor. Torres EVX'in kataloğuna bakın. Şu anda internet sitesinde de duruyor. 2 kW şarj gücünde aracın sıfırdan 100'e 30 saatte şarj olacağı yazıyor. Halbuki aracın bataryası brüt 73.4 kWh'ken net 72 kWh. Ne net üzerinden alırsanız ne de brüt üzerinden alırsanız alın, bu 30 saat verisi yanlış. Matematiksel olarak da hesapladığınızda tutmaz zaten. Yani 72'yi 2'ye böldüğünüzde zaten 36 saat çıkar. Ki %100'e yaklaştığında batarya aldığı şarj gücünü azaltır. Dolayısıyla 36 saatten bir miktar daha yüksek olur. Ha şunu dese ki 2.3 ile şu kadar saatte şarj oluyor. O zaman böleriz 72'yi 2.3'e. O zaman deriz ki sıfırdan 100'e şu kadar saatte yaklaşık şarj olur. Yine 30 saat yapmaz. 30 saati geçer, 31 saat yapar ki zaten dediğim gibi %100'e doğru yaklaştıkça daha da güç düşeceği için muhtemelen 32-33 saati bulur. Yine eksik bilgilerden bir tanesi de şu: aslında bu konuda yasal düzenleme olması
olması gerektiğini düşünüyorum. Katalogda menzil verisinde 635 kilometre in city diyor. Yani şehir içi verisi diyor. Niye karma menzil verisini kullanmıyorsunuz? Yani yurt dışı verilerine bakın. Örneğin Almanya'nın sitesine bakalım, KGM'nin sitesine. Orada görüyoruz karma menzil verisini. Hatta şehir içi menzil verisini vermiyor. Direkt karma menzil verisini veriyor. Yaklaşık 460 kilometrelik bir karma menzil verisi var. Neden kataloglarınızda karma menzil verisini vermiyorsunuz? Çelişkili bilgilerden bir tanesi de şarj süresiyle ilgili. Aynı zamanda şarj gücüyle ilgili. Aracın bataryasının ne kadar sürede şarj olduğunu katalogdan baktığımızda DC şarjda 350 kWh'lik şarj istasyonunda 28 dakikada yazıyor. Halbuki aracın en yüksek maksimum şarj gücünü göremiyoruz katalogda. Diğer birçok yerde gördüğüm kadarıyla en yüksek maksimum şarj gücü 120 kWh. Peki o zaman 120 kWh'in üstündeki şarj istasyonu verisi niye alalım ki? Yani 180 kWh'lik şarj istasyonuna girse de en yüksek 120 kWh alacak. 300 kWh'lik şarj istasyonuna girse de 400 kWh'lik güce sahip şarj istasyonuna girse de yine 120 kWh şarj olacak en yüksek. Ki o pik noktasıdır zaten. Dolayısıyla katalogda verilen bilgi hatalı, eksik veya yanlış. KGM'nin bu ısı pompası tartışmalarındaki çelişkili, hatalı, eksik bulduğum yanlarını kendimce yorumladım. Kendi fikirlerim bunlar, benim düşüncelerim. Peki biz hiç mi hata yapmıyoruz? Yani sosyal medya kullanıcıları, sosyal medyada video yapanlar örneğin bu işi Dolu Batarya kanalı yayınladı, hepimiz de öğrendik. Peki biz hata yapmıyor muyuz? Dolu Batarya bu ısı pompasını TOG'da yok ısı pompası diye abartılı bir şekilde anlatmadı mı? Isı pompasız alınmaz araba minvalinde şeyler söylemedi mi? Yani iğneyi başkasına, çuvaldızı kendimize batırmalıyız. Hala duruyor Dolu Batarya'nın YouTube kanalında KGM Torres EVX'in test videosu. O videoda Bilal Bey diyor ki geliştirilmiş bir ısı pompası var diyor. Ve bu konuda da özür diledi kullanıcılardan. Peki o zaman niye o videoyu orada tutuyorsunuz? Benim düşüncem bu. Bence orada tutulmaması gerekir. O videoyu izleyen bir KGM Torres EVX almayan bir kişi hala orada KGM Torres EVX'te geliştirilmiş bir ısı pompası olduğunu düşünecek. Yine aynı şekilde işte Ahmet Yeşilbağ'ın kanalına konuk olmuştu Nihat Bey. Şimdi Ahmet Bey'in videolarına bakın. Dolu Batarya'nın ve Ahmet Bey'in hala da duruyor kanallarında videoları. İşte 1 milyona şu araç geliyor, şu kadar fiyata şu araç geliyor diye clickbait hazırlanan videoları var ve biz de bunları izliyoruz, öyle değil mi? Bizle kastım izleyenleri kastediyorum. Ben izlemiyorum tabii ki o tür clickbait videoları. Ama yani bizler prim veriyoruz buna. Ondan sonra da EB'ye şu fiyata araç getirmedi. Ya ona getirecek diyenleri niye sorgulamıyoruz? Bizim iğneyi başkasına, çuvaldızı kendimize batırmamız gerekiyor. Kendimizi de sorgulamamız gerekiyor. Hem markaların hem de sosyal medyada bir şekilde bunları yayınlayanların bu yanıltıcı paylaşımlarına devam etmesi halinde daha çok bu tür vakalara rastlayacağız. Birçok markada görüyoruz. Yani bu sadece KGM'de olmadı. Başka markalarda da oldu. Aynı şey olmasa da başka bir şekilde yanıltıcı şeyler oldu. Eksik şeyler oldu. Hatalı şeyler oldu. Şimdi bakalım Mercedes'in en yetkili kişisi Emre Özpeynirci ile röportajında diyor ki izleyip görebilirsiniz. Bütün Mercedes araçlarımıza diyor Mercedes Me uzaktan erişim uygulaması gelecek diyor. Ama Mercedes Me uygulamasını getirmeye başladıklarında ne dedi? Maalesef dedi geçmişteki araçlara bunu sunamayacağız dedi. Yeni satın alınacak araçlara sunacağız dedi. Peki geçmişteki araçlarını bu nedenle alan kişilere herhangi bir şekilde bir jestte bulundu mu? Hayır, bulunmadı. Mesela BMW'nin kataloglarına bakın. Birçok aracında adaptif sürüş sisteminin olduğu belirtiliyor ama altta küçük bir ibare yer alıyor. Birçok araç kataloğunda gördüğünüz gibi BMW'de de o şekilde yer alıyor. Diyor ki bazı donanımlar farklılık gösterebilir. Ya sen farklılık gösteren şeyi niye orada kocaman harflerle koyuyorsun da farklılık gösterebilir kısmını küçücük harflerle koyuyorsun? Bize getirdiğini koysana kataloğa. Onu görelim. Benim de sahip olduğum MG4 Luxury'nin sahibi MG firması. Araçları satarken dedi ki bunların hepsine Türkçe menü gelecek dedi. Uzaktan erişim gelecek dedi. 2 sene oldu hala getirmediler. Tesla'ya bakalım. Tesla'yı ben 2023 yılında ilk satın alanlardan bir tanesiydim. Ve orada satın alırken Tesla'nın en yetkili kişisi dedi ki 2 ayın içinde dedi dijital shop'u açacağız dedi. Buz paketini satın alabilecek dedi long range sahipleri dedi. 2 sene oldu neredeyse ya. Hala açılmadı. Yine Tesla satın
satın alırken 19 inçli alırsanız VLTP menzili 566 kilometre dedi. Ama ekranlarda biz 566 kilometreyi hiç görmedik. 20 inç olanlar için söylenilen VLTP menzili 533 kilometreyi gördük. Yine aynı şekilde SR VLTP menzili belirtilerek satıldı ama ekranlarda hep EPA verisini gördü. Bari en azından internet sitesine koy VLTP menzili şudur, EPA menzili budur. Ekranlarda EPA menzili verilmektedir diye. Kia EV9 satın alırken insanlara biz bu araca Kia Connect uygulaması getireceğiz denildi. Ama Kia EV9'da geçmişte satın alınan araçlara Kia Connect uygulamasının gelmeyeceğini daha sonra Kia'nın en yetkili kişisi söyledi. Kia EV3 için de öyle. Ancak 2025'ten sonra satın alanlara Kia Connect uygulaması gelecek denildi. Yani söylemek istediğim şey şu. KGM firması tek başına yanlış, eksik veya hatalı bilgi veren bir firma değil. Birçok firmada bunu görüyoruz. Ve hemen hemen birçok firma elektrikli araç satarken genellikle şehir içi menzillerini veriyorlar. Büyük büyük puntolarla. Yanıltıcı bilgi değil mi bu? Neyse, firmalarla ilgili, KGM ile ilgili ve bu ısı pompası olayıyla ilgili kendi düşüncelerimi, kendi yorumlarımı aktarmaya çalıştım. Peki ben aracı test ettim. Biraz da inceledim. KGM Torres EVX ile ilgili ne düşünüyorum? Birincisi, eğer Nihat Bey verdiği sözü tutup da KGM Torres EVX araçlarına uzaktan erişim gelirse mükemmel bir şey. Torres EVX aracını gerçekten çok beğendim. Hacimsel anlamda çok güzel bir araç. Fiyatı da uygun. %10 ÖTV'de şu anda ama ileride ÖTV diliminde veya matrahında değişiklik olursa fiyatı muhtemelen yükselebilir ama en alt ÖTV diliminde yer alacağı görülüyor. Özellikle hacimsel açıdan büyük araca ihtiyaç duyanlar için gerçekten güzel. Ben tipini de beğendim. LFP batarya olması batarya ömrü açısından da iyi bir avantaj. 5 yıl 100 bin kilometre araç garantisi var. Bu da güzel. Gerçi yurt dışında bu 7 yıl 150 bin kilometre. Burada da Türkiye'ye has bir değişiklik yapılmış. Keşke Türkiye'de de 7 yıl 150 bin kilometre olsaydı. Yine olumlu bulduğum şeylerden bir tanesi, hangi kapasitede garantinin devreye gireceği belli olmasa da 10 yıl 1 milyon kilometre batarya garantisi çok güzel bir şey. Diğer markalara göre bakım ücretleri gerçekten çok uygun. Ben hep örneğini veriyorum. MG'de geçen sene 5.000 lira almışlar yani bakıma. 5.000 lira bakım nedir yani? Ama KGM Torres EVX'te girin. İlk bakım ücretsiz zaten. Daha sonraki bakımları da benim şimdiye kadar gördüğüm en ucuz bakım ücretleri. Güvenlikle ilgili bazı özelliklerinin olması iyi. İşte %81 çelik gergili kafesinin olması, güvenlik kafesinin olması. Aynı şekilde kaza halinde kapıların direkt açılması, takılı olan emniyet kemeri sayısı kadar ambulansın direkt araçtan konum alarak oraya ulaşması, gitmesi, bütün koltukların ısıtmalı olması, ön koltukların aynı zamanda soğutmalı olması, 8 yönlü elektrikli ön koltukların olması, keşke hafızalı olsaydı ama bu elektrikli olması da güzel. 360 derece kamera sisteminin olması, virtüel özelliğinin olması gibi donanımsal anlamda gerçekten doyurucu bir araç. Ayrıca aracı test ettiğimde gerçekten çok dik yokuşlara çıktım. Hem geri hem önden çıktım. Hiçbir şekilde zorlanmadı araç. Sadece ani hızlanmak için birdenbire gaz pedalına yüklendiğimde önden hafif bir savrulma oldu ki hep söylüyorum, önden çekişli araçlarda ön tarafta, arkadan itişli araçlarda arka tarafta ani hızlanmalarda savrulmalar olabiliyor. Aynı zamanda fren durumunda da oluyor. Nihat Bey uzaktan erişimin geleceğini söylüyor ve aynı zamanda ücretsiz olacağını söylüyor. Bu da güzel bir şey. Eğer bu sözlerinde dururlarsa. Beğenmediğim veya eksik bulduğum yanlar araçta, koltuklar dediğim gibi keşke hafızalı olsaydı. Ekranı beğenmedim. Ekranda yazıyı okumak, görmek gerçekten çok zor. Ekran tasarımı, malzemesi ve sistemi bence günümüz koşullarına uygun değil. Tek pedal sürüş ve rejenerasyon kısmını çok iyi bulmadım ama yine de yeterli sayılır. Yani aracı genel olarak gerçekten çok beğendim. Yani satın alınabilecek araçlardan bir tanesi. Sen satın alır mısın dersen, bir defa şarj hızı biraz düşük benim için. Bir de SUV araç ben beğeniyorum ama sürtünme katsayısı çok yüksek olduğu için özellikle uzun yolda maalesef tüketimlerinin çok yüksek olabileceğini düşünüyorum. Tabii test yapamadığım için göremedim. Bu konuda da çok fazla paylaşım yok maalesef. Şehir içinde zaten sorun yok. Önemli olan uzun yolda ne verdiği. Ama alınabilecek araçlardan bir tanesi bence. Güzel bir araç. Çok beğendim. Yani belki de ÖTV'de bir değişim olmazsa
olmazsa, belki de döviz artışından kaynaklı diğer araçların fiyatları çok yüksek kalır. Ulaşamazsam Tesla'ya veya istediğim bir araca ulaşamazsam belki de tercih ederim yani. Kötü bir araç değil bence, güzel bir araç. Şimdi gelelim ısı pompasının gerekip gerekmediğine. Isı pompalı araç zorunlu mudur, değil midir? Isı pompasız araç alınır mı, alınmaz mı? Bununla ilgili Recurrent sitesinde 2024'ün sonunda bir makale çıktı. Bunu okuyabilirsiniz. Bu yayınlanan makaleye baktığımızda farklı testleri de ele alıyor zaten. Bu makalede hem Tesla Model S'in ısı pompalı ve ısı pompasız versiyonları karşılaştırılıyor, hem de Tesla Model 3'ün ısı pompalı ve ısı pompasız versiyonları karşılaştırılıyor. Yaklaşık %8 ile %10 arasında bir fark olduğu görülüyor. Gerçek hayat koşullarında, gerçek test koşullarında %8 ile %10 arasında bir fark olduğu görülüyor. Ayrıca yine testlerde şunu görüyoruz ki ısı pompasıyla PTC arasındaki fark dış hava sıcaklığına göre de değişiyor. Yaklaşık 18 derecelik ideal hava koşullarına yakın koşullarda %12'nin çok az üzerinde bir ısı pompasının olduğu araçta menzil farkı olduğu görülüyor. Hava sıcaklığı 3'e düştüğünde ise menzil farkı %7'ye düşüyor. Hava sıcaklığı eksi 12 dereceye düştüğünde ise fark %1'e düşüyor. Yani ısı pompası mucizevi bir şey değil. Elbette ki araçlarda ısı pompasının olması çok iyi bir şey, çok güzel bir şey. Ama örneğin TOG gibi ben 78 kWh batarya yerine 88 kWh batarya veriyorum derse ısı pompasının farkını oradan zaten kaldırmış oluyor. Onu tercih ediyor firma. Özellikle bu konuyu çok incelemenizi tavsiye ederim. Tesla'nın ısı pompası hariç diğer araçların kullandığı ısı pompaların büyük bir kısmı az önceki verdiğim veriler kadar bile fark yaratmıyor. Tesla'nın ısı pompası gerçekten çok gelişmiş ve çok komplike olduğu görülüyor. Onda bu farkları görebiliyoruz. Ki o da her koşulda değil. Aynı makaledeki bir başka veride ise ısı pompası farkının %7.9 olduğunu görüyoruz. Yine bir başka Tesla Model 3 ısı pompalı ve ısı pompasız testiğinde farklı koşullarda menzil farkının %5 ile %15 arasında olduğunu görüyoruz. Yani kısaca söylemek gerekirse ısı pompasız araç alınır mı? Evet, alınabilir. Bataryası büyükse ısı pompasız araç alınabilir. Bataryası küçükse Tesla gibi gelişmiş bir ısı pompası olmasını tercih ederim. Bu konuda size izleme önerilerim olacak. Birincisi, Tesla'nın ısı pompasını Tesla tarafından yayınlanmış olan bir paylaşım var. Ondan izlemenizi öneririm. Yine Tesla'nın ısı pompası ile PTC ısıtıcı arasındaki farkı anlatan global bir başka video var. Onu da öneriyorum. Açıklama kısmına bunları koyuyorum hep. Aynı şekilde Otoclub kanalında Hakan Bey'in çok güzel, çok sade bir anlatımı var. Herkesin anlayabileceği şekilde anlatmış. Isı pompasının faydasını ve faydasının ne kadar olduğunu. Zaten ısı pompası sadece araçlarda kullanılmıyor. Benim evimde ben 8 yıldır ısı pompası kullanıyorum. Havadan suya özellikle ısı pompası kullanıyorum. 8 yıldır bu evimde. Türkiye Elektrikli Araç Kullanıcıları Telegram grubundan Gökhan Vatansever Bey'in 3 serilik bir ısı pompası video paylaşımı vardı. Yine bu Torres EVX tartışmaları üzerine yapmış olduğu bir başka video var. Yani toplam 4 tane videosu var. Onları da açıklama kısmına koyacağım. O paylaşımlar da çok çok güzel. İzlemenizi öneririm. KGM Torres EVX ısı pompası tartışmaları üzerinden hem kendi görüşlerimi anlattım hem de Torres EVX ile ilgili düşüncelerimi aktardım. Yakında aynı zamanda Ramazan bayramı var. Herkese de iyi bayramlar diliyorum. Ramazan bayramını kutluyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sevgiler, selamlar.